Merak Kutusu kanalına hoş geldiniz, iyi seyirler. Otomatik bir aracın her koşula dayanıklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Bugün asla yapmamanız gereken 15 hatayı ve sonunda şanzıman ömrünü uzatacak özel bir bonus ipucunu anlatıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Depoyu boş kullanmak. Yakıt pompası genellikle deponun içinde yer alır ve yakıt pompayı soğutarak çalışır. Ancak depo azaldığında bu soğutma etkisi kaybolur ve pompa aşırı ısınabilir. Ayrıca tankın dibinde biriken tortular karışarak filtreyi tıkayabilir, hatta yakıt sistemine zarar verebilir. Depoyu her zaman en az 1/4 dolu tutmak pompanın ömrünü uzatır. Vitesi nötre alarak yuvarlanmak. Nötr vitese geçip yokuş aşağı kaymak yakıt tasarrufu sayar mı? Modern araçlarda yavaşlama anında motor kendiliğinden yakıt kesintisi uygular. Oysa nötrteyken motor çalışmaya devam eder. Ayrıca acil bir durumda motor gücü olmadan ivme kazanamazsınız ve fren sistemine fazladan yük biner. Sık yapılan vites geçişleri ise şanzıman dişlilerine zarar verebilir. Derin sudan geçmek. Derin sudan geçmek masum gibi görünse de oldukça risklidir. Şanzıman sisteminde basınç dengelemesi için havalandırma delikleri bulunur. 4 çeker araçlarda bu delikler yukarıda yer alır. Ancak çoğu binek araçta şanzımanın hemen üstündedir. Su buradan girerse şanzıman yağıyla karışıp süt gibi bir çamur oluşturur. Bu karışım debriyaj parçalarını tutan yapıştırıcıları bozar ve saatler içinde ciddi hasar bırakabilir. Sıvıyı boşaltmak yetmez. Su bir kez girdiyse kaymalar başlar ve zamanla şanzıman tamamen bozulabilir. Kırmızı ışıkta drive modunda beklemek. Kırmızı ışıkta vitesi D konumunda bırakmak yaygın bir alışkanlıktır ama özellikle sıcak havalarda zararlıdır. Çünkü tork konvertörü çalışmaya devam eder ve ekstra ısı üretir. Sadece birkaç dakikada sıcaklık 50 santigrat dereceyi aşabilir. N konumunu almak, sıvıların daha rahat dolaşmasını sağlar ve bu da sistemin aşırı ısınmasını önler. Soğukta aracı ısıtmadan harekete geçmek. Şanzıman motor gibi yağla değil, hidrolik sıvıyla çalışır. Soğuk havada bu sıvı yoğunlaşır ve akış zorlaşır. Vites geçişleri yavaşlar ve şanzıman zorlanır. Özellikle gece dışarıda kalan araçlarda motoru çalıştırdıktan sonra birkaç dakika beklemek, sıvıların dolaşmasını ve sistemi korumayı sağlar. Elinizi vites üzerinde dinlendirmek. Elinizi vites kolunun üzerinde dinlendirmek zararsız gibi görünse de iç mekanizmalara baskı yapar. Bu baskı zamanla parçalarda aşınmaya neden olur. Küçük bir alışkanlık gibi dursa da uzun vadede masraflı sonuçlar doğurabilir. Elinizi sadece vites değiştirirken kullanın. Gösterge uyarılarını görmezden gelmek. Sadece motor arıza ışığı değil, diğer uyarı lambaları da önemlidir. Şanzıman sıcaklık uyarısı ciddi ısınma sorunlarını belirtir. Yağ pazıncı ışığı ise motorun yeterince yağlanmadığını gösterir. Akü uyarı ışığı ise şarj sisteminizde problem olabileceğini belirtir ve sizi yolda bırakabilir. Bu ışıklar sadece uyarı değil, aynı zamanda erken teşhis fırsatlarıdır. Göz ardı etmek daha büyük arızalara ve masraflara yol açabilir. Tam durmadan park moduna almak. Aracı tamamen durmadan P konumuna geçirmek, Parking Pole adı verilen küçük bir kilitleme mandalına aşırı yük bindirir. Bu parça yalnızca duran bir aracı sabitlemek için tasarlanmıştır. Hareket halindeyken yapılan bu işlem mandalın aşınmasına, hatta kırılmasına neden olabilir. Eğer vites geçişinde tıkırtı veya metalik bir ses duyuyorsanız hasar başlamış olabilir. Her zaman tam durduğunuzdan emin olun, sonra park moduna geçin. Ani hızlanmalar, hard acceleration. Durur pozisyondan aniden gaza basmak, motor ve şanzıman üzerinde büyük stres yaratır. Ara sıra yapılan sert kalkışlar sorun olmayabilir. Fakat bu alışkanlık haline geldiğinde motor takozları, süspansiyon burçları ve şanzıman dişlileri zorlanır. Aynı zamanda daha fazla yakıt tüketirsiniz. Modern araçlar dayanıklı olsa da sürekli sert kalkışlar uzun vadede pahalı tamiratlara yol açabilir. Vites değiştirirken tam durmamak. Araç henüz tam durmamışken vitesi drive'dan reverse'e veya tam tersine almak şanzımana büyük zarar verir. Eski araçlarda bu hata $3000 bulan onarımlara sebep olabilir. Yeni araçlarsa genellikle tam durmadan vites değişimine izin vermez. Yine de alışkanlık olarak her zaman tam durup öyle vites yönünü değiştirin.
Şanzıman yağını değiştirmeyi ihmal etmek. Bazı üreticiler şanzıman yağının ömürlük olduğunu söylese de bu doğru değildir. Uzun ömürlü ve sorunsuz bir sürüş için ortalama 80.000 kilometrede bir yağ değişimi önerilir. Sağlıklı bir sıvı kırmızı renkte ve kokusuzdur. Kahverengi ya da yanık kokuluysa derhal değiştirilmelidir. Bu sıvı metal parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltır. Ancak zamanla özelliğini kaybeder ve parçalar zarar görmeye başlar. El freni çekmeden park etmek. Bazı sürücüler yalnızca vitesi P konumuna alarak park eder. Ancak bu tüm aracın yükünü küçük bir metal kilitleme parçasına bindirir. Özellikle eğimli veya rüzgarlı alanlarda aracınız kayabilir. El freni bu yükü paylaşır ve şanzımanı korur. Güvenli ve sağlam bir park için her zaman el frenini kullanın. Uzun süre rolantide drive modunda beklemek. Aracı D modunda uzun süre rolantide çalıştırmak, özellikle sıcak havalarda şanzıman sıvısını aşırı ısıtmaya neden olur. Modern araçların fan sistemleri bunu kısa süreli idare edebilir. Ancak dizel araçlarda ring wash denilen bir durum ortaya çıkabilir. Yani yanmamış yakıt motor yağını inceltir. Benzinli araçlarda da benzer sorun yaşanabilir. Uzun süre bekleyecekseniz motoru durdurmak daha sağlıklı olur. Karlı zeminde gazı kökleyerek kurtulmaya çalışmak. Karda veya çamurda sıkışınca panikle gaza yüklenmek yaygındır. Ama bu hareket şanzımanınıza zarar verebilir. Onun yerine yavaşça geri vitese geçip hafifçe gaz verin. Tekerlek altına kedi kumu, kum ya da halpık koymak yardımcı olur. 4 çeker araçlarda düşük vites, yani low range tercih edin. Ayrıca bir kar küreği ya da kar lastikleri uzun vadede hayat kurtarabilir. Bonus: güneşte uzun süre park etmek. Aracınızı uzun süre güneş altında bırakmak sadece iç kabini değil, motor ve şanzıman parçalarını da ısıtır. Bu da sıvıların bozulmasına, contaların çatlamasına yol açar. Gölgeye park etmek ya da göznecik kullanmak şanzıman sıvısını, boyayı, lastikleri ve farları korur. Küçük bir önlem büyük masrafları önleyebilir. Bu içerik sana zaman veya para kazandırdıysa kanala abone olmayı unutma. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri aç. Aracınla ilgili daha fazla ipucu için aşağıdaki videoya da göz at.